Ama gittiğimde Elif'im orada yoktu. Ben hemen sonra biz kamera kayıtlarını izledik. Görüntülerde polis kıyafeti giymiş adamın biri Elif'imi kolundan tutmuş. Dışarıya doğru götürüyordu. O kişinin kim olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Maalesef yok. Peki bu dediğiniz olay ne zaman yaşandı Melek Hanım? Bir ay önce. Kızıma tam ulaştım derken bir kez daha kaybettim onu. Gerçekten çok trajik. Peki kızınız bulunduğunda durumu nasılmış? Yani size emniyet yetkililerinden gelen herhangi bir bilgi var mı bu konuda? Anlattıklarına göre, daha doğrusu kızımın onları anlattığına göre ona bir süre bir aile bakmış. Ama kim olduklarını bilmiyoruz. Kızınızın hafızası ile ilgili bir sorunu olduğu bilgisi vardı az önce verdiğimiz haberde. Maalesef doğru. Kızım o kazaya geçirdiği zaman hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Hatta beni bile. Sevgili izleyiciler, bu arada küçük bir not düşelim. Elif'in babası, ünlü iş adamı Emiroğlu Holding'in patronu Kenan Emiroğlu. Kenan Bey zannedersem sizin eski eşiniz değil mi Melek Hanım? Evet. Onunla irtibata geçtiniz mi? Size bu süreçte destek oldu mu? Tabii ki de çok destek oldu. O da çok yıprandı. Yani kızımıza ulaşmak için ne gerekiyorsa yaptık. Ama hiçbir şeye ulaşamadık. Şu anda nerede? Ne yapıyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Ben izninizle buradan seslenmek istiyorum. Melek Hanım, şuradaki kameraya lütfen. Ben Elif'in annesi olarak size buradan sesleniyorum. Lütfen. Eğer biri görür ya da onu duyarsa bize haber versin. Ben artık çok yoruldum. Ne olur yardımcı olun. Yalvarıyorum size. Eğer bir gören duyan olursa bize hemen haber versin. Ben bu ıstıraptan kurtulmak istiyorum artık. İnsanın evladını kaybetmesi o kadar kötü ki. Çok acı. Ben dayanamıyorum. Lütfen. İyi misiniz? İyi misiniz? Çok haklısınız. Of, oyunu da aldık, geç kaldık işte. Sen aslında bize sihirli değdiğini ışınlayabilirsin biliyor musun? Of İnci, of hadi gidelim. Asuman abi çok kızacak yoksa bize. Sen onu o zaman sihirli değneğinden kurbağa çevirirsin. Of İnci, yok değnek meynek.
Hadi ama acele et biraz ne olur. Allah'ım. Çok yoruldum. Şu televizyon. Ay. Başına yeni geçen izleyicilerimiz için de baştan anlatabilir misiniz? Nasıl oldu bu olay? Elif'i en son ne zaman gördünüz? Nasıl kayboldu kızınız? Ne olmuş ya? Kızını mı kaybetmiş bu kadın? Kızım bize ulaşabilmek için karakola gitmiş. Karakoldan bir tarafından kaçırılmış. Oha! Kenan'la kamera görüntülerine baktık. Bu kız... Polis kıyafeti giymiş bir adamdı kızımı kaçıran. Adamın yüzü de görünmüyordu. Vallahi Elif. Kim olduğunu bilmiyoruz. Abi oha nasıl ya? Nasıl ya şimdi kayıp mıymış bu? Ben hiçbir şey anlamadım ha. Elif'in babası, ünlü iş adamı Emiroğlu Holding'in patronu Kenan Emiroğlu. Kenan Bey zannedersiniz... Oha şimdi bu zengin birisi mi yani? Melek Hanım. Evet. Biz Kenan geldik abla. alınabilmesi için elinden gelen her şey... Kostümleri getirdik abla, parayı da aldık. Elif sihirli değneğinden bir sürü sihir yaptı biliyor musun? İnci, hadi sen odana git üstünü değiştir. Kostümleri giydim diye mi kızıyorsun? Hayır kızmadım. Şimdi evin içinde dolanma böyle hadi. Tamam. Sen dur. Otur bakayım şöyle. Söyle bakalım Elif. Ailen nerede senin? Kızım bir şey sordum cevap versene. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum işte. Peki annen baban ne iş yapıyor senin? Neredeler? Bilmiyorum. Evet, yayınımız bitti. Geçmiş olsun. Melek Hanım biraz daha iyisiniz değil mi? Daha iyiyim. Geçmiş olsun. İsterseniz revire gidebiliriz. Doktora ihtiyacımız var. Sağ olun. Peki. Kendinizi ne olur bırakmayın. Gerçekten en azından hayatta olduğunu biliyorsunuz. Bu kadar zamandır mücadele ediyorsunuz. Bu da çok önemli. Sizi çok iyi anlıyorum. Benim de bir kızım var. Aynı yaşta, 7 yaşında. Ben de bir anneyim. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Sizi çok iyi anlıyorum ama bu yayının gerçekten bir faydası olacağına inanıyorum. Melek Hanım, eminim binlerce kişi az önce yaptığımız yayını izledi. Şu anda sizi konuşuyorlar, Elif'i konuşuyorlar. Ve bugüne kadar pek çok çocuk bulundu bu yayınlardan dolayı. Ben o kadar umutluyum ki en kısa zamanda kızınıza kavuşacağınıza inanıyorum. Ne olur umudumuzu kaybetmeyelim lütfen. Hülya Hanım, gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım dediğiniz gibi olur. Umarım buluruz kızımı. Ay kıyamam ya. Nasıl da kötü oldu. Kolay mı her şeyi öyle baştan anlatmak? Benim bile tüylerim diken diken oldu. Kim bilir neler hissetmiştir canım benim. Selim, keşke dinlemeseydik Melek ablayı. Biz de gitseydik onunla, yalnız kalmasaydı. Kendisi ısrar etti Zeynep. Neyse. Bu yayından sonra herkes Melek ablanın sesini duymuş oldu. Bir de o açıdan bak. Doğru söylüyorsun. İnşallah bulacağız bu sefer kardeşimi. Meleğin gözyaşları dinsin. Elif anacığına kavuşsun da. Abi nereye? Meleğe bir uğrayacağım. Hadi bakalım söyle Elif'ciğim. Babam seni nereden getirdi? Ailenin yanından mı? Hayır ben ailemi hatırlamıyorum. Nasıl yani hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece kaybolduğumda beni bulan birilerinden adımın Elif olduğunu öğrendim o kadar. Yani sadece adını hatırlıyorsun öyle mi? Evet. Abla biliyor musun? Gitti
gittiğimiz partide çok acayip şeyler oldu. Elif bu elbiseyi giyince prenses oldu. Böyle sihirler falan yaptı biliyor musun? Bakalım bu işin altından neler çıkacak. Ah be Melek ablam ya. Hem yaşadığı acı hem de o kadar insana derdini paylaşması kolay değil tabii. Yalnız biliyor musun? Bu canlı yayın işi tam 10 numara oldu. Yani ne kadar sokak sokak gezsek de, afiş dağıtsak da hiçbir şekilde bunun kadar etkili olamazdı. Aynen öyle. Biliyor musun Murat, ben çok umutlandım bu yayından sonra. Yani muhakkak Elif'i görüp tanıyan birileri olacaktır. Yani düşünsene Feride. Sonuçta şu anda Türkiye'nin dört bir yanından bir ton insan bu akşam Melek ablayı izledi. Haliyle illaki bir gören ya da bir tanıyan çıkar. Bence de. Elif'i çok yakında bulacağız inşallah. Geldim. Baba. Vallahi ben de seni arayacaktım ha. Ne oldu kız? Bu kız var ya bu kız. Hangi kız? Ya Elif işte. Ha, örgülü. Ne oldu kıza? Vallahi sana sormak lazım baba. Nereden getirdin sen bu kızı? Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Baba, bu kız bizim başımızı belaya sokacak, haberin olsun bak. Ne demek? Diyorum ki anası tırım tırım kızını arıyor. Nasıl yani? Ya haberlere baktım az önce. Annesi çıkmış böyle haberlere, kızın fotoğrafını yayınladılar koskocaman kayıp aranıyor diye. Anlamadım. Anası televizyona mı çıkmış? Ay evet. Hatta babası da böyle büyük bir iş adamıymış ha. Hadi be! Vallahi. Demek öyle. Vallahi kızlarını böyle yana yakıla ararlarken eğer bizim sakladığımız ortaya çıkarsa paçayı kurtaramayız, haberin olsun. Bak sen. Bana akıl mı veriyorsun? Ayar mı çekiyorsun kız sen? Baba ne alakası var ya? Diyorum ki nereden getirdiysen götür tekrar geri. Allah Allah. Sana ne? Bizim de bildiğimiz işler var. Hadi şunları götür. Hazırlığını yap bir an önce. Ne hazırlığı ya? Yarın seni istemeye gelecekler. Bilmiyor musun? Kim? Kim olacak? Sedat işte. Ya baba ben sana istemiyorum gelmesinler demedim mi ya? Allah Allah. İstemiyormuş. Sana ne? Ben istiyorum. Tövbe tövbe. Belki senin gibi benim de sihirli güçlerim olsaydı. Daim istediğim kadar çikolata yapardım. Sihir diye bir şey yok İnci. Anla artık. İnanma böyle şeylere. Hem sihirli güçlerim olsaydı ailemi çoktan bulurdum. Bir görseniz ellerim ayaklarım titredi resmen. Hiç kolay değildi. Ama sağ olsun Hülya Hanım çok yardımcı oldu bana. Heyecanlanman çok normal abla. Yani evladını bulma ümidiyle böyle bir işe kalkıştın. Kolay değil ki. Ama şimdi kızıma daha yakın hissediyorum kendimi. Daha önce onu hiç bulamayacağımızı düşünürken şimdi içimde kocaman bir ümit var artık. Ben bakarım şimdi. Melek ablacığım, sen hep içini böyle ferah tut, tamam mı? Bak şunu unutma. Senin artık bu ülkede milyonlarca gözün, milyonlarca kulağın var. Eninde sonunda Elif bir şekilde bulunacak. İlla ki biri görecek onu. İnşallah Muratcığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Kenan abi. Hoş bulduk Murat. Kenan abi ayakta kaldın, otursana. Yayını izledim. Ya öyle mi? Aklımda hiç öyle bir şey yoktu. Bir anda oluverdi işte.
Bana da Selim haber verdi. Bu bizim için çok büyük bir şans olabilir. Evet evet. İnşallah. Biz de az önce tam bundan bahsediyorduk Kenan abi. Gerçekten çok iyi oldu bu. Evet, artık Elif'e daha yakınız. Seni televizyonda öyle görünce... yani fenalaştığını gelip bir göreyim istedim. Sağ ol. Eksik olma. Şimdi daha iyi misin? Öyle eski olanları anlatınca birden her şey tekrar yaşamış gibi oldu. Of. Hadi be, aç be şunu, aç, aç. Söyle Cemal. Hah, nihayet. Necdet Bey, ben de akşamdan beri size ulaşmaya çalışıyorum. Hani demiştiniz ya, bir şey olursa beni arayın diye. Lafı uzatma Cemal. Sadede gel. Bu yanıma verdiğiniz kızın anası var ya, bugün evladımı arıyorum diye televizyonlara çıkmış. Biliyorum, haberim var. Necdet Bey, durum ciddi. Televizyonda bas bas bağırmışlar. Kızımı gören eden varsa ihbar etsin diye. Bir gören olsa başım belaya girer. Kızı evinde tutmaya devam et. Burnunu bile dışarı çıkarmasına izin verme. Çıkarmam, çıkarmasına da... hani bu adamlar zengin adamlar. Bunların eli kolu uzun olur. Uzayan kolu biz keseriz. Sen bunları takma kafana. Korkuyorum vallahi Necdet Bey. Benim 2 tane çocuğum var. Bu yaştan sonra kodeslerde çürüyemem ki. Yani verdiğiniz para da hazır para. Su gibi akıp gidiyor. Bitmesi an meselesi. Bırak boğazları Cemal. O kızı evinde tutmaya devam et. Sana bu verdiğim paranın da 2 katını vereceğim. Tamam, tamam. Ben bir an panikledim de Necdet Bey. Onun için şey oldum. Evet, siz hiç merak etmeyin Necdet Bey. Tabii, tabii, tabii. Görüşürüz Necdet Bey. Ulan bu kız da amma para etti ha. Bulacağız seni kızım. Elif'i bulabilmek için büyük bir araştırma ekibi kurdum. Öyle mi? İşin ehli profesyonel bir ekip. Onlar da aramalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Çok sevindim. O zaman onlar da yavrum bulmama yardımcı olurlar. Kenan abicim, bu çok çok iyi bir haber değil mi? Resmen şimdi Elif'i bulma ihtimalimiz 2'ye katlandı. Elif'im, güzel kızım. Tek isteğim onu bulabilmek. Bana bir kez olsun baba dediğini duymak. Onu bir kere daha öpüp koklamak. Ben de yavrumu kavuşturma anı hayal ediyorum hep. Onun bir gülüşüne, bir anne deyişine o kadar çok hasretim ki. Bir gelse, bir görsem onu, ömrümü verirdim. Bulacağız onu, inanıyorum. En kısa zamanda bulacağız. Ben de inanıyorum. Zaten bu sayede yaşayabiliyorum. Bu sayede nefes alabiliyorum. Selim, benim içim hiç rahat değil.
Neden canım? Çünkü sürekli Melek ablayı düşünüyorum. Bugün yayında Elif'e anlatırken ne kadar üzüldü sen de gördün değil mi? Ya yine eskisi gibi olursa? Niye öyle olsun Zeynep? Sağlığına kavuştu. Hem şu an gayet iyi gözüküyor. Evet, çünkü bir umudu var. İyi görünmeye çabalıyor, ayakta durmaya çalışıyor. Ama ya bir gün... Hayatım, böyle şeyler aklına getirme lütfen. Ama... Aması falan yok Zeynep. Elif yaşıyor. Ve ne olursa olsun onu bulup evine geri getireceğiz. Görüşürüz Melek. Kenan, Elif'le ilgili bir haber alırsan beni bilgilendir, olur mu? Sen hiç merak etme. Atlatacağız bunları. Ben de öyle olacağını umuyorum. Ya sen buna nasıl cüret edebiliyorsun? Hayır sen neyine güveniyorsun ki beni istemeye geliyorsun ya? Uf, ya Ebuş haksız mıyım ama? Ya sana da dert anlatmaya gelmiyor ha. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor tabii. Lan tipsiz zürtü. Ya bırak Ebuş ya. Sen de bana böyle Sedat severlik yapma. Vallahi sinirlerim iyice zıplıyor ha. Pabucumun görücüleri. Ama gelsinler, gelsinler. Gelecekleri varsa görecekleri de var tabii. Ne yapıyorsun ama burada İnci? Çok ayıp. Sus be. Ablam çok sinirli. Hep ablam konuşuyor. Gölcü gelecek dedi. Gölcü ne güzel biliyor musun? Görücü. Ablanın damat gelecek gibi bir şey. Yana bak gelin vuracak. Niye kızdık o zaman? Bilmiyorum İnci. Yarın anlarız. Hadi gel içeri gidelim. Ama babam istemiyor. Sen de yarın o zaman görüşeceğine yok edersin. Olmaz mı? Nasıl olacak o peki? Sihir güçlerim var ya. Uf, hadi gel, hadi. Hayatım, nasılsın? Suzan'a senin için süt ısıttırdım. Çiftlikten taze aldık. Hadi soğumadan iç. Ben soya alışkınım. Gonca, lütfen. Seni ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Benim bildiğim tek bir şey var. O da içimde büyüyen karanlık. Sakın. Sakın. Böyle bir şey söyleme. Bir daha benden duymak istediğin hiçbir şeyi duyamayacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü sen benim inancımı yıktın. Güvenimi parçaladın. Hayatımda ilk kez birinin beni gerçekten sevdiğine inanmıştım ben. Ama sen benim güvenimi yerle bir ettin. Affet beni. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Bak bu bebek hem benim için hem de bizim için bir başlangıç olacak. Bana unuttuğum duyguları yeniden hatırlatacak. Buna gerçekten inanıyor musun? Hem de bütün kalbimle. Sen de bana inan. Korkuyorum Necdet. Senin büyüteceğin çocuktan korkuyorum. Ne yaptı, ne etti? O delikten çıkmayı başardı işte. Ya hamileymiş ya. İnanabiliyor musun? Hamileymiş.
Numara. Kesin numara yapıyor. Babamı elinde tutmak için yalan söylüyor. İyi de kendi uydurmadı herhalde Arzu, değil mi? Hastaneden beraber geldiler. Hem o depoda kilitliyken kuracak hali yok herhalde bu tezgahı. Ya sen hala Gonca'yı tanımadın mı? Para için, güç için yapamayacağı hiçbir şey yok onun. Zaten babamla bu yüzden evlendi. Hem gerçekten hamileyse de o çocuk babamdan değildir. Yok artık. Sen iyice şaşırdın ha. Ne diyorsun sen ya? Şimdi bu biraz çamur atmak gibi oldu Arzu, farkındasın değil mi? Niye? Yapmaz mı Gonca Hanım? Kandırmaz mı? Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş diye bir laf var, biliyorsun değil mi Arzu? Kapa çeneni. Canını mı susadın sen ya? Bak böyle saçma sapan konuşup benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Tamam, sakin ol. Sen de yenildiğini gör artık yalnız, değil mi? Hem bak sana kardeş geliyormuş. Yüzün gülsün biraz, değil mi? Erkut, bak elimden bir kaza çıkacak. Bilerek mi yapıyorsun sen ya? Ya tamam, rahatla azıcık. O kadar kafana takma diye söylüyorum. Ben de kiminle konuşuyorum? Erkek değil misiniz? Hepiniz körsünüz. Ama bu iş daha bitmedi. Daha bitmedi Gonca Hanım. Merhaba Melek. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya kusura bakma bu saatte rahatsız ettim. Tülay'la 2 dakika konuşmam lazım. Bir çağırır mısın? Tülay evde yok. Ne demek evde yok ya? Ya yok işte. Ne konuşacaksan sonra konuşursun. Ya bir dakika ya, ne oluyor öyle başından savar gibi? Çağır Tülay'ı gelsin. Ya yok diyorum Veysel, anlamıyor musun? Ya Melek, o zaman nerede? Söyle oraya gideyim. Ya hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorsun. Ya o benim karım, tamam mı? Karım. Ya gözünü seveyim Melek ya. Neredeyse Tülay, söyle ya. Çiftliğe Zeynep'i görmeye gitti. Bana bak, sakın görmeye gideceğim falan deme. Ya biraz rahat bırak kadını. Kafası dağılsın bir ya. Çok kızgın bana değil mi? Sen hiç değişmeyeceksin değil mi Veysel? Ya bak, sadece beni değil, kaç kişi ekmeğinden ettin sen, biliyor musun? Ben de onun için geldim zaten. Önce Tülay'a göstereyim istiyordum ama madem evde yok, al bunları sana. Ne bu? Ne bu? Sana olan borcumun bir kısmı. Ama merak etme, borcum borç. Kalanını en kısa sürede ödeyeceğim. Veysel, sen bu kadar parayı nereden buldun? Ya nereden buldumsa buldum işte, ne yapacaksın? Yine kumar oynadın sen değil mi? Ya sana ne kumar mı var? Ben borcumu getirdim mi? Getirdim. Ya sen beni hiç mi tanımadın ha? Ben haram parayı hiç tamah eder miyim? Aç kalırım, açıkta kalırım ama yine de bu paranın kuruşuna dokunmam ben. Ne haliniz varsa görün be. İyilik de yaramıyor size ha. Daha çok gideceğiz mi? Ben annemi de babamı da çok özledim. Merak etme ufaklık, geldik işte. Bak adres burası. Ailem burada yaşıyor. Gel. Anne aç, ben geldim. Anne kapıyı aç. Anne aç kapıyı. Yavrum. Anneciğim geldim artık, geldim. Canım kızım benim, mis kokulum. Annem, beni çok özledim seni. Ben de seni özledim kızım. Anne. Annem, canım.
Alo. Günaydın. Melek Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Sizi televizyonda izledim. Kayıp kızınızla ilgili arıyorum. Yoksa kızımı bir yerde mi gördünüz? Hayır ama kızım çocuğunuzu görmüş. Nerede? Nasıl görmüş? Hemen verin adresi lütfen. Tabii. Hı hı. Hangi sokakta? Tamam. Soldaki sokak mı? Tamam. Tamam. Abi. İyi misin? Gel otur Selim. Ne oldu? Canın bir şey mi sıkıldı? Akşam Melek ablayla falan tartışmadınız değil mi? Yok oğlum, niye tartışalım? Ne bileyim. Başlarda tepkiliydin ya. Öyleydim. Hala kızmıyor değilim Elif'i benden sakladığı için. Ama şu zamanlar kırgınlık, kızgınlık zamanları değil. Ben Elif'i göremediğim, ona kavuşamadığım için her gün ne kadar üzülüyorsam, onun da aynı duygular içinde olduğunu biliyorum. Herhalde abi. Efendim Melek? Ne? Ne zaman görmüşler? Kim haber verdi sana? Adresi neymiş? Tamam hemen geliyorum. Abi ne oldu? Melek aradı. Elif'i gördüğünü söyleyen birileri varmış, oraya gidiyoruz. Ben de geliyorum. Yok Selim, sen gelme. Evdekileri yalnız bırakma. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz zaten. Şimdi herkesi telaşa vermeyelim. Allah'ım ne olur bu sefer umutlarımızı boşa çıkarma. Abi annemlerle konuştum. Akşam hazırız biz. İyi, ne güzel. Annem de babam da çok heyecanlandı abi. Eyvallah. Şaka maka sen de babam oluyorsun Cemal abi ha? Evet, tabii. Öyle. Akşam kaç gibi gelelim abi? Annemlere haber vereyim. Ne bileyim, 8 gibi iyi olur işte. 8 geç olmaz mı abi? Olmaz iyi. Cemal abi nasıl bir çiçek yaptırayım? Ne bileyim oğlum. Gül olur, sümbül olur. Kafana göre takıl işte. Yok abi Asuman hangi çiçeği seviyorsa ondan yaptırayım diye şey ettim. Asuman hepsini sever oğlum. Sen böyle karışık bir demet yaptır. Getir işte. Tamam abi ben şimdi çiçekçiye gideyim. Oradan da üstümü değiştirdiğimde haberleşiriz. Tamam. Hani kız? Yoluk Fadime gibi oturuyorsun hala. Kalk hadi hazırlan. Akşama görücü var. Bak ben de dalga geçtim seni fena yaparım ha. Bu nasıl hoş geldin demek ya? Kızım sen istesen de istemesen de akşam Sedat ana babasını alıp seni istemeye gelecek mi? Gelecek. Yapacak bir şey var mı? Yok. O zaman eğlenmemize bakıyoruz. Ha sen öyle san. Beni 1000 defa da istemeye gelseler o tepsi suratlı Sedat'la evlenmem ben ya. Evlenmeyeceğim. Nokta. Bitti bu kadar. Allah'ım ya. Öf. Evlenmeyip ne yapacaksın tatlım? Kızım, benim içimde bir asilzade var. Yani bundan önceki hayatımda büyük ihtimal İngiliz kraliyet ailesinin üyesi falandım yani. Hayaller Şanzelize, hayatlar Huzurköy diyorsun. Peki canım, Sedat'ı ne yapacaksın bu arada? Onu nasıl halledeceksin? Bilmiyorum. Bakacağız artık bir çaresine. Hele bir akşam olsun da. Ay.
İnşallah sağ salim buluruz Elif'i. İnşallah Melek, inşallah. Burası galiba. Burası mı? Allah'ım sen yardımcımız ol. Merhabalar. İhbar için arayan siz miydiniz? Aa evet, ben aradım. Hoş geldiniz. Nerede gördünüz Elif'i? Şimdi nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben değil, kızım görmüş ama... Evet. Yani biraz garip. Garip derken? En iyisi ben kızımı çağırayım, o anlatsın size. Lütfen. Garip derken niye kastetti acaba? Bilmiyorum ki. Birazdan anlayacağız. Hayırdır inşallah. Aklına kötü şeyler getirme. Kızım Emine, o görmüş kızı. Anlatsın size. Emineciğim merhabalar. Nasıl gördün anlatır mısın bize? Ben bakkalda oturuyordum burada. Evet. İşte o da bakkalın önünden geçmişti. Ne zaman? Televizyonda resmini gördüğüm gün işte. Yanında biri var mıydı? Evet. Nasıl biriydi? Adam mıydı, kadın mıydı? Hatırlıyor musun peki? Büyük biri yoktu yanında. Küçük bir kızla beraber yürüyorlardı. Küçük bir kızla mı? Hı hı. O kızın üstünde çok güzel bir elbise vardı. İkisi de masal kitabından çıkmış gibiydi. Size garip derken onu kastetmek istemiştim. Nasıl yani? İkisinin üstünde çok güzel elbiseler vardı. Hatta Elif yani o televizyon resmini gördüğüm gün işte prenses kıyafeti giymişti. Elinde de çok güzel bir değnek. Hani şu sihir yapılan değneklerden. Başında da tacı vardı. Nasıl da umutlanmıştım. Bir an Elif'i gerçekten bulabileceğimizi sanmıştım ama meğer... Ben de bir sürü asılsız ihbar alıyorum Elif'le ilgili. Ama moralimi hiç bozmuyorum Melek. Ne yapıp edip eninde sonunda bulacağız Elif'i. Hoş geldiniz. Feride, Melek abla geldi mi? Yok, hala dönmedi. Evet, geçin içeri. Aradı mı? Bir haber var mı? İhbar doğru muymuş? Yok, hala ses seda yok. Ben de çok merak ediyorum. Zeynep, arasak mı? Bilmem ki. Yani şimdi telaş içindedir onlar. Ararlar herhalde kendileri. Ay telaştan ne yapacağımızı şaşırdık. Hadi geçelim içeri hadi. Çal tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Herkese çok selam söyle. Tamam. Bana bak. Bir delilik yapıp ortalığı karıştırayım deme sakın. Ay tamam be kızım. Bak Cemal amca gözlerini oyar senin. Tamam merak etme. Tamam o zaman ben kaçıyorum. Bana da bol bol fotoğraf atıyorsun. Meraktan ölürüm. Tamam merak etme sen. Tamam hadi. Aliye Hanım nasıl oldu abla? Biraz daha alıştı tabii durumuna ama zorlanıyor. Kolay değil tabii. Öyle birdenbire yataklara düşmek. Ama Tülay abla, sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Ne yaptım ki canım öyle deme. Daha ne yapacaksın abla? Her dakika annemle ilgilendin. O müthiş yemeklerini saymıyorum bile. Afiyet bal şeker olsun. Ben yine gelirim. Hem
Zeynep'ciğim tek başına öyle altından kalkamaz ki. Çok sağ ol Tülay abla. Feride, sen fırına pastırmalı börek falan mı attın? Yo abla. Ha. Birden öyle mis gibi pastırmalı börek kokusu geldi de burnuma. Senin canın mı çekti yoksa? Benim değil de galiba birilerinin çekti. Ben gidip hemen alıp geleyim o zaman. Ama ya pastırmalı bulamazsam? Peynirli falan olur mu? Yok canım, gerek yok. Öyle bir burnuma geldi kokusu, o kadar zaten. Ben hemen gidip malzemeleri alayım, o zaman yaparım burada. Yok Ferideciğim, yani sırası değil zaten şimdi. Öyle mutfaktan koku geliyor sandım. Ya şimdi pişirir, çok zaman geçer. Ben hemen gidip alıp geleyim. Selim, dur tamam, gerek yok, tokum zaten. Ama Hadi canım, hadi otur sen. Abi ben hazırım. Vay, yakışıklı olmuşsun lan Sedat. Aferin sana. Yüzüne gözüne renk gelmiş. Kendimizce yaptık abi bir şeyler. Olmuş olmuş, iyi olmuş. Sağ ol abi. O senin güzel görüşün. Abi ben şimdi annemleri almaya gidiyorum. Çiçeğimiz, çikolatamız da evde zaten. Onları da alıp 1 saate kadar sizde oluruz. Tamam tamam. Şu el bitsin, ben de kalkıyorum zaten. Peki abi, sizde görüşürüz. Olur, tamam. yok, benim içim esinmiyor. Şurada güzel bir fırın var. Ben hemen gidip alıp geleyim. Ay Selim, ikna olmadın değil mi? Olmadım vallahi. Benim karımın burnuna börek kokusu gelmiş. Demek ki bebeğimizin de canı istemiş. Düşünceli çocuk işte. Dayanamadı bak. Öyle tabii. Siz benim gibi adamı zor bulursunuz vallahi. Bak sen. Neyse, ben gideyim hemen bir koş alayım da geleyim. Abimlerden de inşallah güzel haberler alırız. İnşallah. İnşallah. Neyse, dışarıdan bir isteğiniz falan var mı? Ya Selim, dur. Madem dışarı çıkacaksın, aslında börek değil de böyle... Nar. Nar alır mısın? Nar mı? Ay 2 gündür çok canım çekiyor. Böyle gözümün önüne geliyor hayali. Nar, yani bildiğimiz nar. Evet canım, bildiğimiz nar. Ama bulamam diyorsan tabii. Yok canım, bulurum ben. Ben sen canın istedi diye dağları deler getiririm. Yok canım, o kadar hırpalama kendini. Tamam, görev beni bekler o zaman, ben kaçtım. Dur geçireyim seni. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar, canım kanar, sürgün bana, sensiz sayar.